Scott Fitzgerald, Muhteşem Gatsby gibi başyapıtların yaratıcısı, ancak kariyerinin ikinci yarısında derin bir yaratıcılık krizi yaşar. Bu kriz birden fazla faktörün bileşimiyle ortaya çıkar. Bunlardan biri 1929 büyük ekonomik bunalımı sonrası gelirlerinin düşmesiyle oluşur. Hollywood'da senaryo yazarı olarak çalışır ama bu işten nefret eder. Kendini satılmış hissettiğini söylermiş. Ticari baskıyla yazmak Fitzgerald'ın ilhamını azaltıyordu. Ancak her yazar bundan aynı şekilde etkilenmiyor. Mesela Dostoyevski'nin ticari baskıyla çok üretken olduğu söylenir. Kumar borçlarını ödemek için çok kısa bir sürede Suç ve Ceza yazdığı biliniyor. Bir diğer faktör de çok erken gelen başarı ve sonrasında gelen tükenmişlik. 23 yaşında büyük bir başarı yakalar. Ancak erken şöhret ona büyük yetenek imajı yükler ve yazar da bu imajın altında tükenir ve başarısız olur. Fitzgerald yazarlık blokajı deyince akla gelen isimlerden biridir. Yazarın 1936'da kaleme aldığı Bir Yazarın Öğleden Sonrası hikayesi birazdan anlatacağım. Bu hikaye bu krizin tam da otobiyografik bir yansıması. Hasta bir yazarın sıradan bir öğleden sonrası geçmişteki enerjisini özlemesi, ilhamının tükenişi ve yine de yazmaya tutunma çabasını dinleyeceksiniz. Ne acıdır ki Fitzgerald 1940'da 44 yaşında öldüğünde kendini tam bir başarısızlık olarak görüyordu. Eserleri unutulmaya yüz tutmuştu. Ölümünden sonra ise Muhteşem Gatsby Amerikan edebiyatının klasikleri arasına girdi. İşte hikaye. Bir yazarın öğleden sonrası. Uyandığında uzun zamandır hissetmediği kadar iyi hissediyordu kendini ve bu durum ondan negatif anlamda oldukça sıradan gözüktü. Hasta hissetmiyordu. Başının dönmediğinden emin olana kadar bir süre kapıya tutundu. Yatağın altındaki terliği almak için eğildiğinde bile biraz olsun başı dönmüyordu. Güneşli bir Nisan sabahıydı. Saatin kaç olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Çünkü uzun süredir saatini takmıyordu. Ama evinin arka tarafına, mutfağa doğru geçerken kızının kahvaltı yapıp çıktığını ve postaların geldiğini gördü. Demek ki saat 9'u geçmişti. "Sanırım bugün dışarı çıkacağım," dedi hizmetçiye. "Ne iyi olur, çok güzel bir gün." Hizmetçisi New Orleans'tandı. Çehresi ve ten rengi bir Arap'ınkine benziyordu. "Dünkü gibi 2 yumurta istiyorum ve bir tost, portakal suyu ve çay." Bir süre kızının odasında oyalandı ve postalarını okudu. Can sıkıcı şeylerdi. Aralarında hiç keyifli bir şey yoktu. Çoğu faturaydı. Oklahoma Erkek Okulu'nun broşürleri ve boş bir otograf albümü vardı. Sam Goldwyn, Spetsnaz ile birlikte bir bale fotoğrafı çekmiştir belki. Belki de çekmemiştir. Bunu öğrenebilmek için Bay Goldwyn, Avrupa'dan kafasında bir dolu fikirle dönene kadar beklemesi gerekecekti. Paramount, yazarın kitaplarından birinde geçen bir şiirini kullanmak için izin istiyordu. Özgün mü yoksa alıntı mı olduğunu bilmiyorlardı. Belki bundan bir film çıkaracaklardı. Ama ne olursa olsun, onun bu işi yapma yetkisi yoktu. Yazılı haklarını uzun yıllar önce, görsel haklarını ise geçen yıl satmıştı. "Film işinde hiç şansım olmadı," dedi kendi kendine. "Sonun geliyor oğlum." Kahvaltı yaparken pencereden dışarı bakıp yolun karşısındaki kampüsteki öğrencileri izledi. "20 yıl önce ben de öğrenciydim," dedi hizmetçisine. Yeni yetme kahkahalarından birini attı hizmetçi. "Dışarı çıkacaksanız benim bir kontrol yapmam gerekecek," dedi. Daha çıkmıyorum. Birkaç saat çalışmam gerek. Öğleden sonra geç saatlerde çıkarım." "Arabayla gezintiye mi çıkacaksınız?" "O eski hurdayı sürmeyeceğim. $50 sattım onu. Otobüsün ikinci katında gezeceğim." Kahvaltıdan sonra 15 dakika kadar uzandı. Sonra işine döndü ve başladı çalışmaya. Sorun şuydu ki bir dergi için yazdığı hikayenin ortalarına gelmişti ama çok kısaydı. Neredeyse patlamak üzereydi. Olay örgüsü sonsuz merdivenlerden çıkıyor gibiydi. Aklında şaşırtıcı hiçbir unsur yoktu ve dünden bir önceki gün cesurca başladığı karakterler bir gazete serisi için yeterli niteliklere ulaşamamıştı. "Evet, kesinlikle dışarı çıkmalıyım," diye düşündü. Shenandoah Vadisi'ne doğru gidebilirim ya da tekneyle Norfolk'a giderim. Fakat bu fikirlerin ikisi de mantıksızdı. Zaman ve enerji harcayacak şeylerdi bunlar ve onda ikisinden de pek yoktu. Olanları da çalışmak için ayırmalıydı. Güzel ifadeleri kırmızı kalemle çizdiği müsveddelerine şöyle bir göz gezdirdi ve bunları bir dosyaya doldurduktan sonra öykünün geri kalanını buruşturup çöp kutusuna attı. Sonra odada yürüdü. Ara sıra kendi kendine konuştu.
Pekala, görelim bakalım. Şimdi bir sonraki şey olur. Şimdi görelim bakalım. Şimdi bir süre sonra oturmuş düşünüyordu. Sadece yoruldum biraz. 2 gün kaleme dokunmamalıyım. Hizmetçisi gelip sekreterinin telefonda olduğunu söyleyene kadar not defterindeki öykü fikirleri başlığına baktı baştan sona. Hastalandığından beri yarı zamanlı bir sekreteri vardı. Tek bir şey bile yok dedi. Buraya yazdığım her şeyi tüketmişim. 5 para etmez bunlar. Bu öğleden sonra mutlaka dışarı çıkıyorum. İyi olur sizin için. Güzel bir gün. Yarın öğleden sonra gelse daha iyi olur. Bir sürü posta ve ödenmemiş fatura var. Tıraş oldu ve önlem olarak giyinmeden önce 5 dakika bekledi. Dışarı çıkmak heyecan vericiydi. Asansör görevlisi gençler onu yukarıda gördüklerinin memnun olduklarını söylemeyeceklerdi. O da onu tanımadıkları arka asansörden inmeye karar verdi. Ceketin ve pantolonunun takım olmadığı en iyi kıyafetlerini giydi. 6 yıldır sadece 2 takım elbise almıştı ama en iyisinden almıştı. Bunun ceketi tek başına $110 tutmuştu. Bir istikameti olması gerektiği için istikametsiz bir yola çıkmak hiç iyi değildi. Berber kullansın diye cebine bir saç kremi tüpü koydu ve küçük bir şişede luminal aldı yanına. Mükemmel bir nörotik dedi aynada kendine bakarken. Bir fikrin yan ürünü, bir düşün kalıntısı. Mutfağa gitti ve sanki küçük Amerika'ya gidiyormuş gibi hizmetçisine hoşça kal dedi. Bir seferinde savaş zamanı uçurumun kenarındaki bir arabaya el koymuş ve asker kaçağı olmaktan kurtulmak için New York'tan Washington'a kadar sürmüştü. Şimdi caddenin köşesinde dikkatle ışığın değişmesini beklerken gençler trafiği hiç umursamadan hızla geçiyorlardı yanından. Ağaçların altında otobüsün köşesi yeşil ve serindi. Stonewall Jackson'ın son sözü. Hadi nehri geçelim ve ağaçların gölgesinde dinlenelim olsun diye düşündü. Şu iç savaş liderleri birdenbire ne kadar yorulduklarının farkına varmış gibiydi. Lee buruşuk ve kırışık başka bir adama dönüşmüştü. Grant umutsuz anılarının sonunda yazmıştı. Otobüs tam beklediği gibiydi. Üst katta sadece bir adam daha vardı. Tüm sokak boyunca yeşil dallar her bir pencereye tak tak vuruyordu. Galiba bu dalları budamaları gerekiyordu artık. Bu biraz üzücü gelmişti ona. Bakılacak o kadar çok şey vardı ki tek sıra dizilmiş evlerin renklerini belirlemeye çalıştı ama düşünebildiği tek şey annesinin rengarenk olan ama yine de renksiz görünen eski opera peleriniydi. Sadece ışığı yansıtırdı bu pelerin. Bir yerlerde kilise çanları Venit Adoremus çalıyordu. Nedenini merak etti. Çünkü Noel'e daha 8 ay vardı. Çanlardan hiç hoşlanmazdı ama valinin cenazesinde My Maryland çaldığında çok duygulanmıştı. Üniversitenin futbol sahasında silindirlerle çalışıyorlardı. O an kafasında bir başlık belirdi. Saha bekçisi ya da yeşeren çimenler. Yıllardır çim sahada çalışan ve üniversiteye gitsin de burada futbol oynasın diye çocuğunu büyüten bir adam hakkında bir şeyler. Sonra çocuk daha gençken ölür ve adam da mezarlıkta çalışmaya başlar. Oğlunun ayakları altına çimenler ekmek yerine üzerine eker. Antolojilerde sıklıkla yer alacak bir parça olurdu bu. Ama kendi antolojilerinde değil. Popüler bir dergi için şekillendirilen, yazması kolay bir öykü için bu fazlaca şişirilmiş bir antitezdi. Yine de birçok insan bunu mükemmel bulacaktı. Çünkü melankolikti. İçine çekiyordu ve anlaması kolaydı. Otobüs karşısında duran mavi gömlekli polislerle canlanan soluk Atinavari bir tren istasyonunun önünden geçti. Ticari bölgeye gelince cadde daraldı ve birden pırıl pırıl giyinmiş kızlar belirmeye başladı. Hepsi çok güzeldi. Daha önce hiç böyle güzel kızlar görmediğini düşündü. Erkekler de vardı ama hepsi aptal görünüyordu. Tıpkı onun aynada göründüğü gibi. Bir de göz zevkini bozan yaşlı kadınlar vardı ve şimdi de boş ve sevimsiz kızlar görüyordu. Ama 6. caddeden 30. caddeye kadar yol boyunca kızlar çoğunlukla güzeldi ve rengarenk giyinmişlerdi. Yüzlerinde ne plan ne de güçlük vardı. Sadece tatlı, kışkırtıcı ve sakin bir somurtkanlık. Bir anlığına fena halde sevdi hayatı. Hiç bırakmamak istedi. Bu kadar erken dışarı çıkarak belki de hata yaptım diye düşündü. Dikkatle trabzanları tutarak otobüsten indi ve otelin berber dükkanına doğru bir sokak ileri yürüdü. Bir spor malzemeleri dükkanının önünden geçti ve bir kaleci eldiveni dışında hiçbir şeyin yerinden oynamadığı pencereden baktı. O eldiven de çoktan bir cebin karanlığına girmişti. Onun yanında bir erkek giyim mağazası vardı ve burada bir süre sessizce durup gömleklerin derin gölgelerine ve ekoseli olanlarına baktı. 10 yıl önce yazın Riveria'da yazar ve diğer birkaç kişi
koyu mavi işçi gömleği almıştı ve muhtemelen bu bir tarz yaratmıştı. Ekoseli gömlekler güzel görünüyordu. Üniformalar gibi parlıyordu ve keşke 20 yaşında olsaydım da Turner'ın batımı tablosu ya da Guido Reni'nin şafak tablosu gibi süslenip püslenmiş insanlarla dolu bir plaj kulübüne gitseydim diye düşündü. Berber dükkanı geniş, aydınlık ve hoş kokuluydu. Yazar böyle bir iş için şehir merkezine inmeyeli birkaç ay olmuştu. Tanıdık berberinin eklem iltihabından yataklara düştüğünü öğrendi. Yine de başka bir adama kremi nasıl kullanacağını anlattı. Gazete almayı reddetti ve oturdu. Berber dükkanları ile ilgili güzel ve karışık bir hatıra zihninden geçerken oldukça mutluydu ve kafa derisindeki güçlü parmakların etkisiyle bedensel olarak da memnundu halinden. Bir seferinde bir berber hakkında öykü yazmıştı. 1929'da o zamanlar yaşadığı şehrin en sevdiği dükkanın sahibi 300 bin dolarlık bir servet kazanmıştı ve emekli olmak üzereydi. Yazarın piyasada kontrolünde olan hiçbir şey yoktu. Aslında birkaç yıllığına yaptığı birikimiyle Avrupa'ya yelken açmak üzereydi ve o sonbahar berberin tüm servetini nasıl kaybettiğini duyup bir öykü yazmak için harekete geçti. Yükselişe geçen ve ardından batan berberin öyküsünü duyduğu hikayeden iyice farklılaştırmıştı. Ama yine de bu öykü bu şehirde tanınıyordu. Bu da onda anlaşılmaz duygulara sebep oldu. Şampuan bitti. Hole girdiğinde ve orkestra yolun karşısındaki kokteyl odasında çalmaya başladığında biraz durdu ve dinledi. Çok uzun süredir dans etmemişti. Belki de 5 yılda sadece 2 akşam. Ama son kitabı üzerine yazılan bir incelemede onun gece kulüplerine düşkün olduğundan bahsediliyordu. Aynı yazı onun yorulmak bilmediğini de söylüyordu. Bu sözlerin zihninde bıraktığı etki bir an onu kırmış ve kaçırdığı gözlerinin ardında zayıflığın gözyaşlarını hissetmesine neden olmuştu. Bu 15 yıl önce daha başlardayken onun için ölümcül yetenek denilmesine ve böyle olmamak için her bir cümle üzerinde bir köle gibi çalıştığını söylemelerine benziyordu. Fenalaşıyorum yine, dedi kendi kendine. Hiç iyi değil bu, hiç iyi değil. Eve gitmem gerek. Otobüsün gelmesine daha çok vardı ve o taksileri sevmiyordu. Hala otobüsün o üst katında, bulvarın yeşil yapraklarının arasından geçerken aklına bir şey gelir diye umutluydu. Sonunda otobüs geldiğinde merdivenlerinden çıkmakta biraz zorlandı ama çıkar çıkmaz gördüğü şeye değmişti. Bir çift öğrenci, bir oğlan, bir kız. Lafayette heykelinin yüksek kaidesinde hiçbir şeyi umursamadan oturuyorlardı. Tüm dikkatlerini birbirlerine vermişlerdi. Onların bu üzeli hali onu harekete geçirmişti ve bundan profesyonel bir şey çıkarabileceğini biliyordu. Keşke hayatında gittikçe büyüyen inziva haliyle geçmişinin zaten toplanmış mahsullerini yeniden toplamaya duyduğu artan ihtiyacı kıyaslayabilseydi. Yeniden yeşermeye ihtiyacı vardı. Bunun farkındaydı. Toprağının bir ağacın yükünü daha kaldırabileceğini umuyordu. Hiçbir zaman en verimli topraklar onun olmamıştı. Çünkü dinlemekte ve kavramakta değil, göstermekte erken bir zayıflık çökmüştü üzerine. Apartmanına gelmişti işte. İçeri girmeden önce başını kaldırıp en üst kattaki dairesinin pencerelerine baktı. Başarılı bir yazarın konutu, dedi kendi kendine. Burada ne müthiş kitapları buruşturup atıyordur. Böyle bir yeteneğe sahip olmak müthiş bir şey olmalı. Bir kalem, bir kağıt al ve sadece otur. Ne zaman istersen o zaman çalış. Nereye istersen oraya git. Çocuğu evde değildi henüz. Hizmetçisi mutfaktan geldi ve "İyi vakit geçirdiniz mi?" diye sordu. "Mükemmeldi," dedi. "Patenle kaydım ve Man Mountain Dean'le bowling oynadım. Gezip tozdum ve bir Türk hamamında finali yaptım. Telgraf var mı?" "Yok." "Bana bir bardak süt getirir misin?" Yemek odasına gitti ve çalışmalarına döndü. Akşam güneşinin altında parlayan 2000 kitabın ışıltısıyla kısa bir süre gözleri kamaştı. Çok yorulmuştu. 10 dakikalığına uzanacaktı ve akşam yemeğinden 2 saat önce aklına bir fikir gelecek mi, gelemeyecek mi görecekti.